Herkese tekrardan merhabalar. Ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Özbek pilavı tarifi vermek istiyorum. Tarifimize ilk olarak etimizi hazırlayarak başlayalım. Eti kuşbaşı olacak şekilde doğrayalım. Dilerseniz kuzu eti de kullanabilirsiniz. Ben dana eti kullandım. Et miktarı biraz fazla. Bir kısmını da farklı tariflerde kullanacağım. Evet, doğradığım etleri yıkadım. Çelik tencerenin içine alıyorum. Yarıdan az olacak şekilde içme suyu koyarak kapağı kapalı bir şekilde eti yumuşayana kadar pişirmeye bırakalım. Evet, kaynadıktan sonra üzerinde oluşan köpükleri toplayarak mutlaka atalım. Evet, etimiz kaynadıktan sonra kısık ateşe alalım ve yumuşayana kadar pişirelim. Evet, etimizi kontrol edelim. Yumuşayan eti tuz atarak şöyle 5-6 dakika daha pişirmeye devam edelim. Daha sonra altını kapatarak artık kullanıma hazır. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, artık pilavımızı pişirmeye başlayalım. Bir kase haşlanmış etten ayırdım. 2 adet piyazlık doğranmış kuru soğan, 3 adet ince doğranmış havuç, 3 baş sarımsak, 2 su bardağı pirinç, küçük bir kase haşlanmış nohut ve 2 tatlı kaşığı tuzumuz var. Etimizi az bir zeytinyağında kavuralım. Evet, dibi tutulacak şekilde kavurmaya özen gösterelim. Piyazlık doğradığım soğanları ekliyorum ve soğanlar eriyene kadar birlikte kavurmaya devam edelim. Evet, pirincimizi de sıcak suyla 2 tatlı kaşığı tuz ile ıslamaya bırakalım bu aşamada. Biraz yumuşasın. Soğanlar kavrulduktan sonra üzerine havuçları ekleyelim. Şöyle havuçla birlikte de biraz kavuralım. Yıkadığımız kabuklarıyla birlikte sarımsakları da ekleyelim. Orta kısmına haşlanmış nohutu ve tuzumuzu gezdirelim. Şöyle üzerini geçecek kadar su ilavesi yapalım. Kapağı kapalı bir şekilde havuçlar ve sarımsaklar pişene kadar, yumuşayana kadar pişirmeye bırakalım. Evet, havuçlarımız iyi bir şekilde pişti. Şöyle biraz karıştıralım. Yıkadığımız pirinçleri ekleyelim.
Evet, pirinçleri üzerine yayalım. Ve su miktarını üzerine geçecek kadar ayarlayalım. Evet, biraz suyu çekene kadar kapağı açık şekilde pişirelim. Evet, kapağı kapalı bir şekilde suyu çekene kadar pişirelim. Evet, arada kontrol edelim. Suyu azalınca üzerine bir peçete yardımıyla kapağı kapatalım ve suyunu çekmesini bekleyelim. Pilavımızı şöyle 15-20 dakika dinlendirdikten sonra servise hazırlayabiliriz artık. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.